Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Eagle Cap derslerimizde 4. videomuzu gerçekleştireceğiz. Önceki videomuzda ise Eagle Cap'te nasıl dışarıda oluşturulmuş hazır kütüphaneleri Eagle programına nasıl ekleyebiliriz bunu öğrenmiştik. Bu videoda ise Eagle Cap'te nasıl şematik tasarım oluşturulabilir bunu öğreneceğiz. İyi seyirler. Öncelikle Eagle programını açıyorum. Açtıktan sonra şematik tasarım oluşturabilmek için kendime bir tane proje oluşturmam lazım. Proje oluşturmak için de hemen buradan Project, sonra proje kısmına geliyorum ve File, New ve Project diyorum. Zaten proje oluşturmayı önceki videolarda biliyorduk. Proje oluşturmayla alakalı ben bir tane video çekmiştim. Onu da sağ üst karttan o videoda ulaşıp izleyebilirsiniz. Şimdi ben bir tane proje oluşturdum ve projeme bir ad vermem lazım. Ben projeleri ders gitmek istiyorum. O yüzden bu projenin adına ders 4 diyorum. Enter diyorum ve projem buraya oluşturuldu. Ben şimdi projemin içine şematik tasarım oluşturabilmek için projenin üzerine geliyorum ve sağ tık yapıyorum. Sağ tık dediğimde bana bir takım araçlar açıyor. Mesela ben buradan projemi silebiliyorum, projemi kopyalayabiliyorum veya projenin adını değiştirebiliyorum. Veya projeyi açıp veya kapatabiliyorum. Ama ben şematik sayfa oluşturmak için buradan new diyorum ve new deyince de bana farklı sayfalar açıyor. Buradan şematik oluşturabiliyorum. Board, kütüphane, yani o projenin içinde ayrı bir kütüphane oluşturabiliyorum. Bunun kemini yapabiliyorum ve buradan adını değiştirebiliyorum. Yani projenin adını değiştirebiliyorum tekrardan. Ben şematik oluşturmak için en üstte zaten şematik diye veriyor. Buna tıklıyorum ve bana şematik sayfası açıyor. Bu şekilde benim şematik sayfa oluşturma arayüzüm bu. Şimdi şu anda kareli sayfa olmadığı için ben birazcık şematik tasarımını zor yapacağım. O yüzden benim kareli sayfa açmam lazım. Siz açmasanız da olur ama ben kareli sayfada daha kolay yaptığım için kareli sayfa açacağım. Açmak için hemen buradan grid'e geliyorum ve buradan display yani kareyi 10 yapıyorum ve bunlar görmüş olduğunuz gibi inç verilmiş. Ben bunları mil'e alıyorum. Mil cinsinden yapmak daha basit olduğu için de bana göre. Siz isterseniz milimetre de kullanabilirsiniz, mil de kullanabilirsiniz, inç de kullanabilirsiniz ama ben milimetreyi tercih ediyorum ve OK diyorum. Bu şekilde kareli sayfam oluştu. Şimdi ben bunun üzerine nasıl devre çizeceğim? Öncelikle şu sol taraftaki butonları tanımakla başlayalım. Info, Show, Group, Move, Mirror ve Rotate araçlarını siz zaten biliyorsunuz önceki videolarda. Kütüphane oluşturmakta da aynı araçlar vardı. Bunları kütüphane oluştururken kullanmıştık, hatırlarsınız. O videoda sağ üst kattan izleyebilirsiniz. Ama benim şematik tasarım oluşturmak için bazı araçlarım var. Mesela burada Add the Disim Block veya Add the Part. En önemli araç Add the Part ve Next. Biz iki araç olmadan şematik tasarımımızı oluşturamayız. Bunun sebebi de Add Part'tan ben kendi komponentlerimi veya hazır komponentleri buradan ekleme yapabiliyorum. Mesela bu şekilde burada bir sürü kütüphane vermiş. Veya benim kendi oluşturduğum kütüphanelerde zaten burada çıkıyor. Çıkması için kütüphane oluşturma videosunda söylediğim gibi ben Libraries'ten bunları bu şekilde açmam lazım. Kapatırsam benim şematik sayfamda, tasarımımda bunlar gözükmez. O yüzden ben bunları açıyorum. Veya biz bu şekilde bunları uzun no diyerek hepsini kapatabiliriz. Kapatırsak bunların daha düzenli olmasını sağlarız. Mesela bakın hiçbir kütüphane burada gözükmüyor. Peki ya ben bunları nasıl ekleyebilirim? Buradan hemen library diyorum ve open library manager diyor. Bu şekilde ben buradan teker teker kütüphanelerimi düzenli bir şekilde yüklemesini yapabiliyorum. Bu da ne sağlıyor? Mesela ben projemde kullanacağım kütüphaneleri hepsini hemen ekliyorum buraya. Ekledikten sonra ben buradan düzenli bir şekilde komponentlerimi bulmadan, araştırmadan buraya ekleyebiliyorum. Ama eğer ben kütüphanelerimi oraya eklemesem, bu şekilde bunu tekrardan L diyorum ve kütüphanelerimizi açalım. Şematik sayfamıza açtığınızda bakın burası full karma karışık oluyor. Bu da benim projemi yapmamı birazcık zorlaştırabiliyor. Ama ben size anlatmak için bunları açık kullanacağım. Şunu da söyleyebilirsiniz. Peki ya ben oradan nasıl kütüphane yükleme yapacağım? Onu da şu şekilde yapıyoruz. Mesela hala orada verilmeyen kütüphaneleri buraya vermiş. Buradan hemen yükleyeceğim kütüphanenin dosyasının üzerine geliyorum ve buradan uyuz diyorum. Uyuz dedikten sonra buraya yükleniyor. Ama burası karışık olduğu için şu anda size gösteremeyeceğim. Ama siz onları kapattıktan sonra orada tek bir sekme olarak burada gözüküyor. Oradan da kütüphanenize eklemesini yapabilirsiniz.
Peki burada add the design block var. Buna tıkladığımda da ben buradan hazır devre şemalarını buradan alabiliyorum. Mesela burada bir tane 12 volt voltaj regülatör devresi varmış. Mesela ben OK dediğimde bunu hazır bir şekilde bunu alabiliyorum. Yani bu devreyi alabiliyorum. Mesela ben bir kart çizeceğim ve onda bir tane güç devresi yapmam lazım. Ama o güç devresini yapmaya üşendiğim için hemen buradan hazır bir şekilde güç devresi alabiliyorum. Bu da gerçekten de güzel bir özellik. Ama almak istemiyorsanız buradan teker teker kendi güç devrenizi de çizebilirsiniz. Bu zaten hazır bir güç devresi. Ama ben bunu siliyorum. Kullanmayacağım şu anlık. Bu şekilde Add Design bloku da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi hazır devre aracı. Net'te ben bağlantılarını gerçekleştiriyorum net ile. Mesela hemen rastgele bir tane komponent alayım. Bunu almayayım. Bunu birazcık başka bir kütüphane alayım. Veya şuradan hemen bir tane potansiyometre yani pot kütüphanesi alayım. Bu şekilde buradan aldım. Bu arada şunu da demeden geçmeyeyim. Ben pot yazarken neden başına ve sonuna yıldız ekledim? Bunun eklememin sebebi ben eğer başına ve sonuna yıldız eklemezsem bir daha yazayım. Bu şekilde bana daha az bir seçenek bıraktı. Bunun sebebi ne? Çünkü ben başına ve sonuna yıldız eklediğimde pot kelimesi geçen bütün kütüphaneleri benim önüme sunuyor. Ama eğer ben sadece pot dersem sadece adının pot olması lazım. Yani bu şekilde daha hızlı bir şekilde başına ve sonuna yıldız ekleyerek daha hızlı bir şekilde aradığınız kütüphaneyi bulabiliyorsunuz. Bu da bir tavsiye olsun. Ama şematik dosyasına kütüphane eklerken de zaten başına ve sonuna yıldız eklemeniz gerekiyor. Eklemezseniz aradığınızda birazcık zor bulabilirsiniz. Buradan ben bağlantılarını yapabiliyorum. Hatta bir tane daha rastgele bir tane daha kütüphane ekleyeyim. Mesela bu arada rastgele yapıyorum tamamen. Ya sizin bunları yapmanıza gerek yok. Mesela buradan hemen sileyim bunu. Buradan ben bunun bağlantılarını gerçekleştirebiliyorum. Gerçekleştikten sonra zaten board kısmı otomatik bir şekilde geliyor. Board videosunda da bunları zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde net aracıyla da bağlantılarımızı yapabiliyoruz. Ve burada label var. Label gerçekten de şematik tasarımdaki en önemli şeylerden bir tanesi. Olmazsa olmaz bir şey değil ama gerçekten de sizin şematiğinizi düzenli bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Yani önemli bir şey. Mesela label aracının olmadığı bir devre açayım size. Hemen buradan rastgele Eagle'ın kendi oluşturduğumuz projelerinden mesela Arduino Mega'nın şematik dosyasını açayım. Görmüş olduğunuz gibi Arduino Mega'nın şematik dosyasında hiç label kullanılmamış ve karışık bir şekilde yapılmış. Label kullanılmasındaki temel amaç aslında devremizin daha düzenli bir şekilde olması. Mesela size şu şekilde anlatayım. Mesela ben buraya birkaç tane kütüphane ekleyeyim. Şu şekilde. Mesela çok büyük bir devre yaptığınızı hayal edin ve ben bunların ikisini bağladım. Bir tane dirençle bir tane potansiyometre ikisini bağladım. Bağladıktan sonra bunlardan bir sürü düşünün ve bunların hepsinin bu şekilde olduğunu düşünün. Düşündüğünüz gibi karışık bir şey olacak. Yani da karışık bir devre olacak. Ama ben bunu label aracıyla daha düzenli bir şekilde yapabiliyorum. Mesela bunların ucuna birer tane çizgi atayım. Potansiyometrenin üzerinde atayım. Ve label aracını aldıktan sonra bunların üzerine isimler koyuyorum. Bunları Eagle tamamen kafasına göre veriyor. Siz bu arada label araçlarını şu şekilde değişik de yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Eagle buna kafasına göre bir isim verdi. Ama ben bu isimleri düzeltleyebiliyorum. Yani kendi isteğime göre isimlerini verebiliyorum. Mesela buradan bunu N dolar işareti 2 yerine ben bunun adını eksi yapayım. Görmüş olduğunuz gibi eksi oldu. Buna da şu şekilde bir tane, buna da artı diyelim. Buna da ne diyelim? Ya bu arada ben rastgele veriyorum. Siz isterseniz başka isimler de verebilirsiniz. Mesela buna da i diyelim. Mesela ben eksi ile artı ve i diye isimler verdim. Mesela ben artı ile bu bacağı bağlamak istiyorum. Bunun da çok basit bir yolu var. Hemen buraya artı diyorum ve OK diyorum. Ve diyor ki Eagle bana, ben bu senin
artı bacağınla bu bacağı birbirine bağlayayım diyor. Ve ben yes diyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu iki bacağı birbirine bağladı. Yani board'da da göstereceğim gibi bu şekilde bu bacakları birbirine bağladı. Ama görmüş olduğunuz gibi aralarında hiçbir kablo bağlantısı yok. Yani bu da ne demek oluyor? Ben devrelerimi kablo bağlantısı olmadan daha düzenli bir şekilde şematik tasarım yapmamı sağlıyor. Mesela eksiyle şu üçü de bağlayayım. Hemen zaten çok basit. Ben bunları yavaş yavaş yapıyorum da daha iyi anlaşılabilmesi için hemen bunu eksi diyorum ve görmüş olduğunuz gibi birbirine bağlandı. Buna da ne diyeyim? İyi hatırlamış olduğunuz gibi. Mesela bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bütün bacakları birbirine bağladı. Tabii ben bunu kafama göre yaptım. Size anlatabilmek için. Bu şekilde label aracı da gerçekten de önemli ve güzel bir araç. Yani label aracıyla da daha devrelerimizi yani şematik tasarımımızı daha düzenli bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bu şekilde benim şematik tasarım oluşturma araçlarım bunlardı. Şunları da diyeyim. Mesela ben tekrardan bir tane kütüphane ekleyeyim. Mesela ben buradan name'ini ve value'sunu değiştirebiliyorum. Hatırlarsanız value'su mesela R1, R2, R3'tü. Name'i ise benim komponentimin ismi. Bu herhangi bir isim olabilir. Bunlara siz de karar verebilirsiniz veya üzerinde geldiği gibi mesela bunun ismi 5K'ymış. Value'su ise VR3'müş. Mesela ben bunun value'sunu değiştirmek istiyorum ve bunun üzerine geliyorum. Ve bunu 59 pardon. Mesela bunu 8K yaptım. Görmüş olduğunuz gibi değişti. Name'ini değiştirmek için de tekrardan name'e geliyorum. Ve buradan mesela bunun adını pot koyalım. Çünkü bu potansiyometre. Bu şekilde bunların üzerinde değişiklik yapabiliyorum. Ya bu şekilde komponentlerim ismini değiştirebiliyorum. Bunları hemen kontrol yapıp sildim. Buradan da mesela text yapabiliyorum. Veya mesela Yusuf yazayım adımı. Bu şekilde isimler koyabiliyorum veya yazılar yazabiliyorum. Mesela devrenin önemli bir kısmında buranın şu şekilde bir devre olduğunu yazabilirim. Bu şekilde text'le de yazı aracım benim. Buradan line var. Line'la da çizgi çekiyorum. Ama line'la next aracı aynı şey değil. Line'la ben sadece çizgiler yapabiliyorum ve bunun bir görevi olmuyor. Sadece bir çizgi oluyor veya buradan değişik şeyler de yapabilirim. Mesela range'den kare çiziyorum. Bu şekilde değişik şekiller var. Burada benim cetvel aracım var. Mesela buradan başka bir komponentin arasındaki ölçüyü buradan kontrol edebiliyorum. Bu ölçü aracını en fazla board kısmında kullanacağız. O videoları da kaçırmamak için kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bu şekilde benim şematik oluşturma araçlarım bunlardı. Ve şunu da demeden geçmeyeyim. Ben bunların ayarlarını buradan da yapabiliyorum. Mesela bu kare bir şekilde çiziyor veya ben bunu bu şekilde altıgen, yedigen şekilde de çizebilirim. Veya bunları bu şekilde yuvarlak yani köşesiz bir şekilde de çizebilirim. Veya bunu lokal yapıp aralarında boşluk olmasını sağlayabilirim. Bu şekilde bunların bütün ayarlarıyla oynayabiliyorum. Ama ben klasiği tercih ediyorum. Yani Eagle programı bana ne sunuyorsa onu tercih ediyorum. Zaten bunlar sizin için en uygun ayarlar. Ya bunlarla çok oynamanıza gerek yok. Ama siz ihtiyacınız oldukça bu ayarlarla oynayabilirsiniz. Mesela burada size 70 demiş. Ya size dediğim şey aslında benim. Şu şekilde hemen label yapayım. Size dediği şey aslında mesela bunun büyüklüğü. Mesela bu şekilde çok büyük görünüyorsa. Şimdi ben bunu 70 de hatırlarsınız 50 yapıp bunu küçültebilirim. Bu şekilde daha küçük oldu. Bu şekilde bunların ayarlarıyla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Şimdi şematik tasarım daha fazla otursun diye çok basit bir devre yapalım sizlerle. Ama kesinlikle PCB kısmına geçmiyorum hala. Sadece şematik tasarım yapacağız. Şematik tasarımda hemen add part yeri komponentlerimi alarak başlamak istiyorum. Öncelikle bir tane led alalım. Led. Hemen bir tane led alıyorum kendime. Bu şekilde buldum. Bir tane led kütüphanesi buldum kendime. Bu şekilde bunları birkaç tane koydum. Ya bu devrenin amacı potansiyometre ile ledlerin parlaklığını kontrol etme. Bu şekilde bir devre yapacağım kendime. Ya bu çok basit bir şematik tasarım olacak. Ama ilerleyen videolarda kendi kartlarımızda yapmaya başlayacağız. O videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone ve yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde videolarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi ledlerimi ekledim. Ve board'uma geldiğimde bu şekilde ledlerim eklendi. Şunları da silelim.
Ya silebiliriz artık. Bu şekilde ledlerim burada. Tekrardan şematiğe geliyorum ve bir tane potansiyometre almam lazım. Hemen buradan pot diyorum. Yanlış yazmışım. Ya ekrana birazcık uzaktan bakıyorum da. O yüzden yanlış yazmışım ve buradan hemen kendime bir tane potansiyometre aldım. Bu şekilde ve bunları label'la yapacağım, daha iyi oturması için label'ı. Ve buradan hemen artı bacakları şu şekilde çiziyorum öncelikle. Bu şekilde artı bacakları çizdim. Hatta şu birazcık uzun oldu. Ve şimdi artı bacakları bir tane de Clemens alayım. Hatta şu şekilde yapalım. Hemen bunları silelim. Ve bir tane konnektör alalım. Parkların bir tane güzel bir konnektör kütüphanesi vardı burada. Hemen ikili bir tane konnektör alıyorum kendime. Bu şekilde bir tane konnektör aldım. Bu konnektör sayesinde de ben buraya bir tane konnektörü, bir tane Clemens gelecek. Clemens'ten de ben gücümü vereceğim. Hemen bunlara bir tane label ekliyorum. Buna da bir tane ekledim ve bunların isimlerini değiştiriyorum. Bu 1'e artı diyeceğim. Yani artı olsun bu. Buna da eksi diyorum. Bu şekilde konnektörümün label'larını atadım. Şimdi de ben potansiyometre için artı ve eksi bağlantılarını yapacağım. Hemen onlara da bir tane label atayalım. Bildiğiniz gibi potansiyometrenin yandaki bacaklarına 3 ve 1. bacaklarına artı veya eksi gelecek. O yüzden hemen bunların label'larını atıyorum. Ve buna eksi diyorum. Bu bacağı da artı, pardon niye yapamadım. Artı dedim. Bu şekilde bağlantılarını yaptım. Şimdi orta bacaktan da ben potansiyometrenin ledlere olan bağlantılarını yapacağım. Bu yüzden de hemen artı bacaklarını, bunu kabloyla yapacağım. Yani bağlantıyla yapacağım. Basit bir bağlantı olduğu için bunu bağlantıyla yapmak istedim. Bunları hemen birbirine bağlıyorum. Ve bağlamadan önce de bana soruyor. Ben bu bacakla bu bacağı bağlayayım mı diye bana soruyor. Ya bu da güzel bir şey. Yani sizin kafanızı çok karıştırmamış olur. Hemen buradan yollar çiziyorum kendime. Ve bunlara label'larını koyuyorum. Ya bunlar zaten eksiye gidecek label'lar. Çünkü bunlar eksi bacak. Ve buradan eksiledim. Bunu da eksiliyorum. Bunu da eksiledim. Bu şekilde benim devrem aslında bitti. Yani bunların hepsini birbirine bağladım. Bu şekilde benim devrem bitti. Farkındaysanız hiç bu orada daha giriş yapmadık ve sadece bir şematik tasarım oluşturduk. Bu şekilde basit bir devre oldu. Yani ben potansiyometreden ayarını yaptıkça, bu arada potansiyometrenin resmini de sol üst karta koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Yani ne olduğunu bilmeyenler için söylüyorum. Potansiyometre aslında bir ölçü aracı, ölçü direnci, öyle diyeyim ben size. Aslında kendisi bir direnç olur ama şu anda o konulara hiç girmiyorum. Bu şekilde biz devrelerimizi şematik tasarım üzerinden çizebiliyoruz. Yani gayet de basit bir şekilde, kolay bir şekilde devrelerimizi çizebiliyoruz. Asıl önemli olan kısım board kısmı. Ama şematik tasarımında baştan sağma yapmamaya özen gösterin. Çünkü şematik tasarımda yaptığımız her şey board'a aktarılıyor ve board'da da PCB'nin son halini tasarladığımız için şematiği iyi yapmamız gerekiyor. Mesela şunu da söyleyeyim. Mesela ben bir tane devre çizdim ve bunun güzel bir şekilde buraya yakışır bir şekilde olmasını istiyorum ve buradan hemen names katmanına geliyorum ve şu şekilde burayı çizeceğim. Yani bunu ayırt ediyorum. Hatta birazcık kalınlığını arttırayım. 6 olmasın da bu. 16 olsun ya, birazcık kalın olsun çizdiğimiz şey. Bu şekilde bunu çizdim. Ve buna bir tane names diyeceğim. Name'imin adı ne olsun biliyor musunuz? Ne olabilir? Ya ben Türkçe bir şekilde yazacağım ama siz İngilizce de yazabilirsiniz isterseniz. Bunun adı LED parlaklık kontrolü. Bu şekilde ben ismi verdim ve bunun birazcık büyük olmasını istiyorum. 50 birazcık küçük oldu. 100 diyorum buna. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya koydum. Yani buna ismini de verdim. Bu şekilde ben bir tane devre hazırladım. Çok basit bir devreydi. Veya ben siz bunu
çizgiyle de yapmayabilirsiniz. Bunları bu şekilde kareyle de yapabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya yuvarlak çizerek de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben sadece bunun düzenli bir şekilde olmasını için bu şekilde yaptım. Ha, bu arada şunu da diyeyim. Mesela siz line yaparken ben bunu kullanıyorum ama siz isterseniz mesela burada aralarındaki boşluk daha az. Veya bunda aralarında bir tane nokta var. Bu şekilde çizgilerinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ya ben genellikle long dash'i tercih ediyorum. Ya bunun daha güzel gözüküyor. Ama mesela siz daha büyük bir devre yaptınız ve bunun bu şekilde çizgi çizmek istemiyorsunuz. Bu yüzden de bazı kütüphaneler var. Mesela SparkFun'ın Estetik diye bir kütüphanesi var. Ben onu da size göstermek istiyorum. Göstermişken bunu hemen use ediyorum, yani yüklüyorum. Yükledikten sonra yüklemek için burada mavi bir tane şey çıkıyor. Bu yüklenme şeyini gösteriyor. Bu şekilde az kaldı. Bu şekilde yüklendi. Ve ben buradan hemen SparkFun'a geliyorum ve görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Bakın burada logoları var veya bu şekilde bir tane şey aldım. Bakın. Mesela siz çok büyük bir devre kurdunuz ve devrede birden fazla komponent ve devre var. Bu şekilde siz bunları düzenli bir şekilde yapabiliyorsunuz veya buradan isimlerini de verebiliyorsunuz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunları siliyorum. Şu şekilde yapacağım. Bunları buraya bağlayarak mesela görmüş olduğunuz gibi daha güzel durdu. Bu şekilde siz kendi şematik tasarımınızı oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım video sizler için yararlı ve güzel bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınız, düşünceleriniz benim için çok değerli. Bunları da altta bana bir yorum bırakarak bana bunu gösterebilirsiniz. Kanalıma abone ve yanındaki zil butonuna basarak da videolarımı haberdar olup kaçırmamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.